Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cyronics, ölüleri bilimle diriltmek ve insan bedenini dondurmak hakkında bilgi vereceğim. Canlıları dondurma işlemi başlı başına bir endüstriye dönüşmüş durumda. İşlemi gerçekleştiren şirketler bu yöntemin işe yaramayacağını ileri sürenlerin yeterli delillere sahip olmadıklarını savunmaktalar. Dünyanın dondurulmuş ilk insanı James Bedford, Sayro tüpü içindeki bekleyişinin 50. yılını tamamladı. Dondurulan insanları hayata döndürmek henüz mümkün olmamasına rağmen bu özel dondurma işlemi kendi endüstrisini yaratmış durumdadır. 1930 yılında yazılan bir romanda insanların dondurulmasından söz ediliyordu. 1965 yılında ise ilk vücut dondurulma işlemi gerçekleştirilmiştir. 1992'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde ölü bir köpek dondurularak tekrar hayata dönmeyi başarmıştı ve bu deney Cyronics'in gerçekliği hakkında akıllarda soru işareti bırakmıyordu. Cyronics firmasının kendi web sitesinde "Welcome to your future" yani geleceğinize hoş geldiniz yazıyor. Türkçe'de çok düşük sıcaklıklarda yapılan işlemler manasına gelen kriyoneji de Cyronics'ten geliyor. İnsanları dondurarak koruma fikri ilk olarak 12 Ocak 1967'de James Bedford'un düşük sıcaklıklara dayanıklı Cyro tüpünde saklanmasıyla pratiğe döküldü. Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan James Bedford, tedavisi mümkün olmayan bir böbrek kanseri türüne yakalandı. Akciğerlerine de metastaz yapan böbrek kanserinin tedavisinin mümkün olmadığını anlayan 73 yaşındaki Bedford, dondurulmak için ilk gönüllü olmuştur. Birçok filmde de konusu yer almaktadır. Vanilla Sky, Forever Young gibi birçok bilim kurgu yapımına da konu olan insanları dondurarak hayata döndürme fikri aslında gerçek hayatımızda düşündüğümüz kadar uzak değil. Çoğumuza imkansız gelse de günümüzde bilmedikleri bir geleceğe uyanmayı bekleyen 250'den fazla dondurulmuş insan mevcut. Bu teknoloji ilk zamanlarda çıktığında öngörüler 2010 yılında dondurulan hastaların uyanabileceği yönündeydi. Ancak sene 2018, yine de mevcut durum karamsar mı yoksa her şeye rağmen iç acı mı, bunu da sormak gerekiyor. Günümüzde Türkiye'den 16 kişi ölümü durumunda bedenini dondurmak üzere bu şirketlere başvurmuştur. Bunlardan birisi ise Çerkez Ethem'in yeğeni Güner Kuban'dır. Yapılan bir röportajda Kuban şu sözleri söylüyor: "Ben diğer insanlar gibi yaşamaya çok meraklı olduğumdan, hayatımı sürdürmek istediğimden dolayı imzalamadım bu anlaşmayı. Tek istediğim kısa bir süreliğine de olsa gelecekte dünyanın nasıl olduğunu bilmek, teknolojinin gelişimini, ışınlanmanın ve zaman makinesinin icat edildiğini, diğer güneş sistemlerinin keşfedildiğini görmek istiyorum. 80 yıl içerisinde dondurulan insanların hepsinin hayata tekrar döndürüleceğine inanıyorum" diye bir röportajda bulunmuştur. Şu an için öngörülen geri dönüş aralığı 2035-2040 olarak ifade ediliyor. Ama ya bir öncekinde olduğu gibi çıkmazsa? Cyronics firmalarının umut taciri olduğunu iddia eden birçok kişi de var. Ancak sürecin en başından itibaren olayın gelişimini ele aldık. Yorum ve takdiri tamamen sizlere aittir. Bu konuyla alakalı bazı deneyler de yapılmıştır. Dr. Paul Segal'ın deneyi. Dr. Paul Segal, Beagle cinsi sevimli köpeği Miles'ı dondurup tekrar diriltmeyi başarmış ve bu deney dondurulmaya inanan insanlar için o günden beri büyük bir ispat olarak sayılmaktadır. Mahkemelik vakalar. Bu konuda dondurma konusunda hukuki olarak da bazı sorunlar çıkabiliyor. Özellikle de dondurulacak insanların aile üyeleri arasında anlaşmazlıklara sık rastlanıyor. Anlaşmazlıklar birçok defa mahkemeye taşınmış durumdadır. Örnek vermek gerekirse İngiltere'de 2016 yılında bir annenin ölen 14 yaşındaki kızını Cyro tüpünde saklama isteği çocuğun babasının itirazlarına rağmen hukuki olarak onaylanmıştır. Bir diğer örnek ise ABD'de Colorado'da 2011'de
yaşanmıştır. Mary Robbins isimli bir kadının dondurulma isteği çocuklarının itirazına rağmen yargıç tarafından kabul edilmesi gösterilebilir. Dondurulacak kişinin parasının yakınlarına kalmaması ailedeki itirazların önemli nedenlerinden biri olabilir. Çünkü dondurulacak kişilerin maddi varlıklarının bir bölümü dondurulma masraflarına harcanıyor, kalan kısmı ise hayata dönecekleri zamanda kullanmaları amacıyla kendi adlarına faiziyle birlikte birikiyor. Peki arkadaşlar, dondurma işleminin maliyeti ne kadar diyebilirsiniz? İnsanları dondurma işlemi sadece Amerika ve Rusya'da yapılmaktadır. Peki dondurma işleminin maliyeti ne kadar? The Guardian'ın haberine göre Amerika'da tüm vücudun dondurulma işlemi $200.000, sadece kafa ise $80.000 dondurulabiliyor. Rusya'da ise tüm vücudu saklama fiyatı $36.000, sadece kafayı dondurmak ise $18.000 mal oluyor. Sadece kafayı donduran kişilerin ileride vücutları olmasa dahi beyinlerindeki bilgilerin bir robota transfer edilebileceğine inanmaktadırlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar araştırmalarım sonucu edinmiş olduğum bilgileri paylaştım sizlerle. Şahsi düşünceme gelince bu tarz bir durumu uzay yolculuklarında kullanmak çok daha mantıklı olacaktır bence. Zaten eğer bu teknoloji geliştirilirse uzay yolculuklarında Yıldızlar Arası filmini izlemişsinizdir muhtemelen. Bu filmdeki uzay filmlerinde olduğu gibi kullanacaklar ve daha yani ne diyeyim size, başka güneş sistemlerini, başka gezegenleri keşfetmek için bu teknoloji kullanılabilir diye düşünüyorum. Sadece öldüğümüzde tekrar diriltme işlemi ya da bu tarz işlemler için değil de bu tarz kullanımlar dışındaki uzay ve gezegenlerin keşfi, başka güneş sistemlerinin keşfi gibi işlemlerde de yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki şu ana kadar bedenini donduran 250 kişiye bunu niye yaptılar diye sorgulama değil bendeki. Tamamen herkesin kendi düşüncesidir. Bir sonraki gelecek zamanda uyanmak isteyen olabilir veya ilerideki teknolojiyi görmek isteyen olabilir. Aynı Güner Kuban gibi. Bu tarz isteklere ben soğuk bakmıyorum. Ama uzay yolculukları içinde denenmesini ilerideki süreçte beklemekteyim diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.